Afrika'nın sıcak topraklarının derinliklerinde, küçük ve sakin bir köy vardı. Bu köy, yüzyıllardır hiç değişmemişti. İnsanlar basit bir yaşam sürüyor. Tarlalarını ekiyor ve geçimlerini sağlıyorlardı. Ancak bu sıradan köyün bir sakini, hayatının beklenmedik bir şekilde değişeceğinden habersizdi. Adı Kameym olan genç bir köylü, bir gün tarlasında çalışırken, toprağın içinde bir şeyin parladığını fark etti. Merakla kazmaya devam etti ve kısa süre sonra, üzerinde tuhaf semboller bulunan eski bir sandık buldu. Sandık, üzerinde asırlardır saklı duran toprak ve taşlarla kaplıydı. Kameym, sandığı açmak için büyük bir çaba sarf etti. Sonunda, kapağı aralandığında içeriden bir ışık patladı ve etrafa büyüleyici bir aura yayıldı. Sandığın içinde altın, mücevherler ve değerli taşlar vardı. Kavame'nin gözleri parladı. Hayatında hiç bu kadar büyük bir servet görmemişti. Ancak, sandığın içindeki bir parşömen, dikkatini çekti. Parşömende, eski bir dilde yazılmış, anlaşılması zor bir uyarı vardı. Bu hazine, ona sahip olanı büyük zenginliğe kavuşturur. Ancak bu servet, akılsızca kullanıldığında lanet getirir. Kameym, uyarıyı umursamadan hazineyi köyüne götürdü. Zenginliği sayesinde, kısa sürede köyde büyük bir ev yaptırdı. En güzel elbiseleri giydi ve çevresindeki herkesi etkiledi. Artık herkes ona hayranlıkla bakıyor. Onunla dost olmak için yarışıyordu. Ancak bu yeni hayatının arkasında karanlık bir gölge saklanıyordu. Bir süre sonra köyde garip olaylar yaşanmaya başladı. İlk başta küçük şeylerdi. Tarlalardaki ürünler soluyor. Hayvanlar hastalanıyordu. Ama zamanla bu olaylar büyüdü. Köyde salgınlar baş gösterdi. İnsanların başına talihsiz kazalar gelmeye başladı. Kameym, tüm bu kötü olayların sorumlusu olduğundan şüphelenmeye başladı. Fakat servetini kaybetmek istemediği için sandığı kimseye açmadı ve her şeyin tesadüf olduğuna inanmaya çalıştı. Ama içindeki huzursuzluk giderek büyüyordu. Rüyalarında sürekli aynı kabusu görüyordu. Karanlık bir figür ona doğru yaklaşıyor ve servetin laneti seni bulacak diyordu. Bu kabuslar uykularını kaçırmaya başladı. Bir sabah uyandığında evinin etrafında köyün yaşlılarının toplandığını gördü. Yaşlılardan biri, "Kameym, bu lanetin sebebini biliyoruz. Sandığı geri vermelisin," dedi. Kameym başlangıçta karşı çıksa da, yaşadığı korkular ve köydeki felaketler onu ikna etti. Hazineyi köyden uzak bir yere götürüp, sandığı tekrar gömmeye karar verdi. Ancak bu iş sandığı bulmak kadar kolay olmadı. Sandığı aldığı yerin yakınlarında, bir mağaranın derinliklerine gömmek istedi. Ama sandığı gömmeye çalıştığında, mağaranın içinden fırtına gibi bir rüzgar koptu ve Kavame'yi yere savurdu. Sandık, ellerinden kayarak mağaranın derinliklerine düştü ve karanlık onu yuttu. Kameym, büyük bir korkuyla köyüne geri döndü. O günden sonra, köydeki felaketler durdu. Ancak Kavame'nin içindeki huzursuzluk hiç geçmedi. Hayatını eski haline döndürmeye çalışsa da, köylülerin gözündeki o eski saygıyı ve sevgiyi bir daha kazanamadı. Bir zamanlar sahip olduğu o zenginlik, onun hayatını mahvetmişti. Bu olaydan sonra, köydeki insanlar bu hikayeyi birbirlerine anlatır oldular. Gizemli ve büyülü bir hazine derlerdi. Onu bulan kişi, sadece zenginlik değil, aynı zamanda lanet de bulur. Kameym ise, bir daha o sandığı ne gördü ne de onun hakkında konuştu. Kendi servetinin bedelini ağır bir şekilde ödediğini biliyordu. Köyde bir efsane olarak anılsa da, Kavame'nin hikayesi, hırs ve açgözlülüğün sonuçlarına dair bir uyarı olarak nesilden nesile aktarıldı. Kuzey Afrika'nın göz kamaştırıcı sahil kasabalarından birinde, hayatını denizden kazanan yaşlı bir balıkçı yaşardı. O, herkesin saygı duyduğu, çalışkan ve dürüst bir insandı. Yıllardır denize açılır,
Ağlarını suya bırakır ve Allah'ın ona nasip ettiği kadar balıkla geri dönerdi. Ancak Kofi'nin denizde geçirdiği bunca yıldan sonra bile içinde bir merak ve macera tutkusu sönmemişti. Kasabada kulaktan kulağa yayılan bir söylenti, onun bu merakını ateşliyordu. Denizin derinliklerinde gizemli bir hazine saklıydı. Bu hazinenin, eski bir krallığın en zengin ve güçlü hükümdarına ait olduğu söylenirdi. Zamanında bu hükümdar, servetini korumak için onu denizin en derin noktalarına gizletmiş, ancak bir daha kimse geri alamamıştı. Yıllar geçmiş, krallık yıkılmış, hazinenin yeri ise unutulmuştu. Fakat hazineyi arayan herkes, hazineye ulaşmanın bir laneti beraberinde getirdiğine inanıyordu. Hazineye sahip olan kişinin sonsuz bir güç elde edeceği ama aynı zamanda büyük bir bedel ödeyeceği söylenirdi. Bir gün Kofi, içindeki bu meraka yenik düştü ve hazineyi bulmaya karar verdi. Yaşlı ve yıpranmış teknesiyle denize açıldı. Ardında sadece birkaç dostu ona veda ederken. Saatlerce, hatta günlerce denizde kaldı, hiçbir iz bulamadan. Tam umudunu kaybetmek üzereyken, gece çöktü ve gökyüzü birdenbire aydınlandı. Ayın ışığı, denizin derinliklerine kadar uzanan bir yolu işaret eder gibiydi. Kofi, bu garip ışığın peşine düştü ve ağlarını bu ışığın tam merkezine doğru bıraktı. Ağlarını çektiğinde, gözlerine inanamadı. Ağın içinden sıradan bir balık yerine, altın rengi parlayan bir sandık çıktı. Kofi'nin kalbi heyecanla atarken, sandığı açtı. İçinde, büyük bir zenginlik yatıyordu. Altınlar, mücevherler ve eski, antika haritalar. Fakat Kofi'nin dikkati bir şeye takıldı. Sandığın içinde, üzerinde eski dilde yazılar olan bir parşömen vardı. Yazıda şöyle deniyordu: bu hazinenin sahibi, ona ulaştığı anda sadece servet değil, aynı zamanda ağır bir sorumluluk da kazanır. Bu güç, sadece bilgelikle kullanılmalı, aksi takdirde felaket getirir. Kofi, hazinenin büyüklüğüne rağmen, bu uyarıyı ciddiye aldı. Sandığı alıp evine döndü, ancak hazinenin sadece bir kısmını kullanmaya karar verdi. Geri kalanını ise halkıyla paylaşarak, kasabasını zenginleştirdi ve herkesin hayatını iyileştirdi. Kofi'nin bu mütevazı yaklaşımı, onu kasabada efsanevi bir figür haline getirdi. Onun bilgece kararları sayesinde, kasaba zenginleşti ama asla açgözlülüğün tuzağına düşmedi. Kofi'nin hikayesi, sadece bir balıkçı efsanesi olarak değil, aynı zamanda bilgelik ve alçakgönüllülük dersi olarak nesiller boyu anlatıldı. Hazinenin geri kalanı ise, denizin derinliklerinde saklı kaldı, bir gün başka bir bilge kişinin onu bulmasını bekleyerek.